Bu videonun sonunda size bir soru soracağım ve cevabınız muhtemelen canınızı çok sıkacak. Çünkü bugün anlatacağım hikayede bir adam hayatındaki en önemli insanı, en önemli kadını fark etmiyor bile. Üstelik o kadın hayatını ona adamışken. Bu Stefan Zweig'in en sarsıcı eserlerinden birisi olan Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Merhabalar değerli kitapsever dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine ilginç, olağanüstü ve de çokça aşk içeren bir eser işleyeceğiz. Eserimizin iki tane asıl kahramanı vardır. Bunlardan biri ünlü, çapkın bir yazar olan Bayre, diğeri ise aşkın tüm saf halini yaşayan bu kadar mı olur dedirtecek bir kadın kahraman. Kadın dediğime bakmayın, aslında 13 yaşında bir çocuk olarak başlayan bir aşk hikayesi ve daha sonra gençlik aşkına dönüşür, en sonunda ise bir kadın olarak aşkını itiraf eder. Yani kitap bu şekilde devam ediyor. Eser boyunca bu kadının adını ne yazık ki öğrenemiyoruz. Avusturyalı yazar Stefan Zweig bu uzun öyküyü 1922 yılında kaleme alıyor. Kitap baştan sona mektup formatında yazılmış bir eser. Bir düzine kağıda yazılmış ve gönderilmiş bir mektup düşünün. Mektup biçimindeki bu eser ünlü bir yazarın hatırlamadığı bir kadından aldığı tek bir mektuptan oluşuyor. Mektup sana, beni hiç tanımamış olan sana cümlesiyle başlar ve devam eder. Yalnız değerli arkadaşlar, bir aşk bu kadar mı içten, bu kadar mı coşkunlukla anlatılır, bu kadar mı coşkuyla yaşanır? Stefan Zweig burada böylesine unutulmaz ve coşkulu bir aşk hikayesi anlatıyor aslında bize. Hepimiz çeşitli aşk hikayeler ve romanları okumuşuzdur. Mutlaka sizler de okumuşsunuzdur. Ama ben bu kadar etkileyici ve sürükleyici, coşkulu yani başka bir eser hatırlamıyorum. Gerçekten bu anlamda yazarı çok başarılı buldum. Yazarın benzetmelerdeki becerisi, üstünlüğünü ve kalemi oynatışındaki ustalığı gerçekten anlatmaya kelimeler yetmez. Üslubun derinliğini anlatan bir kitaptan bir parça paylaşacağım birazdan sizlerle. Parçanın aslında öncesi şu şekilde gelişiyor. Kadın apartmandan çıkarken, okula giderken yanında bir sınıf arkadaşı var. Ve sınıf arkadaşı bu karşılaşmaya şahit oluyor. Sonrasında ise bu kızla dalga geçmeye başlıyor. Bunu anlatan ve bunun devamında gelişen bir olaydan bahsedeceğim şimdi sizlere. İşte bu karşılaşmanın devamında şöyle diyor. Diyor ki, o andan başlayarak seni sevdim. Biliyorum, kadınlar bu kelimeyi sana, senin gibi hep şımartılan bir erkeğe çok sık söylemişlerdir. Fakat inan bana, seni kimse o kız kadar, yani benim kadar olduğum ve senin için hep böyle kalan ben kadar köle gibi ve bir köpeğin sadakatiyle kendini adayarak sevmedi. Çünkü yeryüzünde hiçbir şey kuytuluklardaki bir çocuğun fark edilmeyen sevgisiyle karşılaştırılamaz. Çünkü bu sevgi yetişkin bir kadını tutkulu ve bilinçaltında hep talep eden aşkının hiçbir zaman olamayacağı kadar umarsız, kendini karşısındakine hizmet etmeye adayan, boyun eğen, hep pusula yatan ve tutkuyla yoğrulmuş bir sevgidir. Sadece yalnızlık çeken çocuklar tutkularını bütünüyle dağılmaksızın koruyabilirler. Ötekiler duygularını başkalarıyla beraberlik atmosferlerinde gevezeliklerle harcarlar. Yakınlıklarla köreltirler. Aşk hakkında çok şey okumuşlardır, duymuşlardır ve aşkın ortak bir kader olduğunu bilirler. Onunla bir oyuncakmışçasına oynarlar. Tıpkı ilk sigaralarını içen erkek çocukları gibi onunla böbürlenirler. Oysa bana gelince benim içimi dökebileceğim kimsem yoktu. Kimse bana bir şey öğretmiş ve beni uyarmış değildi. Deneyimsizdim ve her şeyden habersizdim. Kendimi kaderime bir uçuruma atlarcasına teslim ettim. İçimde dallanıp budaklanan, su yüzüne çıkan ne varsa kendine yakın olarak yalnızca seni biliyordu. Sana ilişkin hayali biliyordu. Babam çoktandır ölmüştü. Annem neşeyi ebediyeten gömmüş olan matemi ve dul aylığına mahkum olmuşların ürkekliğiyle bana yabancılaşmıştı. Okuldaki yarı yarıya yozlaşmış kız arkadaşlarım itici geliyorlardı. Zira benim için son noktada tutkunun ta kendisi olan şeyi onca hafife alarak oyun konusu yapıyorlardı. Böylece ben de normalde parçalanıp dağılan ne varsa hepsini baskı altında tutulan ve sabırsızlıkla hep yeniden uç veren tüm benliğimi senin önüne serdim. Sen benim için sana nasıl söyleyebilirim? Bu konuda her girişim yetersiz kalır. Evet, çünkü sen benim için her şeydin. Bütün hayatımdın. Benim için her şey ancak seninle ilintili olduğu ölçüde vardı. Hayatımdakilerin hepsi ancak seninle bağıntılı olduğu ölçüde anlamlıydı. Bütün hayatımı değiştirmiştin. O güne kadar okulda kayıtsız ve sıradan bir öğrenciyken ansızın birinci oldum. Gecenin geç saatlerine kadar pek çok kitap okuyordum. Zira senin kitapları sevdiğini biliyordum. Senin müziği sevdiğine inandığım için birdenbire neredeyse inatçı bir ısrarla annemi hayretler içerisinde bırakarak piyano çalmaya başladım.
Hoşuna gidebilmek ve sana layık görünebilmek için giysilerimi temiz tutuyor ve söküklerimi dikiyordum. Ve eski okul önlüğümle annemin eski bir ev elbisesinden bozmaydı. Sol tarafındaki eski ve dört köşe lekeden dolayı kendimi korkunç hissediyordum. Onu fark edip beni aşağı görmenden korkuyordum. Bu yüzden ne zaman korkudan titreyerek merdivenlerden yukarı koşsam okul çantamı lekenin üstüne bastırıyordum. Oysa bu son derece aptalcaydı. Çünkü sen beni asla, neredeyse hiçbir zaman görmedin. Ama ben buna rağmen aslında bütün gün seni beklemekten ve sana pusu kurmaktan başka bir şey yapmıyordum. Kapımızda pirinçten yapılma küçük bir göz deliği vardı. Ve bu yuvarlak delikten senin kapın görülebiliyordu. İşte o göz deliği, hayır gülme sevgilim çünkü ben bugün bile orada geçirdiğim saatlerden utanç duyuyorum. Benim dünyaya açılan gözümdü. O aylarda ve yıllarda orada, o buz gibi holde annemi kuşkulandırmaktan çekinerek elimde bir kitap bütün öğleden sonraları boyunca pusuya yatıyordum. Bir tel gibi gergindim ve varlığının ona her dokunuşuyla tınlıyordum. Hep senin etrafındaydım. Hep gergin ve hareketliydim. Ama sen beni ancak cebinde taşıdığın ve karanlıkta sabırla saatlerini sayıp ölçen, yollarında sana duyulmayan nabız atışlarıyla eşlik eden ve senin acele bakışlarının, saniyelerin tik taklarının ancak milyonda birinde yöneldiği saatin yayının gerginliğini hissettiğin kadar hissedebiliyordun. Senin hakkında her şeyi biliyordum. Her alışkanlığını, her kravatını ve her elbiseni tanıyordum. Tanıdıklarının kimler olduğunu kısa zamanda öğrenmiş ve aralarında ayrım yapmaya başlamıştım. Onları hoşlandıklarım ve bana itici gelenler diye sınıflandırıyordum. 13 yaşından 16 yaşıma kadar her saat sende yaşadım. Ah ne delilikler yaptım bir bilsen. Elinin değdiği kapı tokmağını öptüm. Dairene girmezden önce fırlatıp attığım bir puro izmaritini çaldım ve onu dudaklarının değmiş olduğu için artık kutsal bir nesne saydım. Akşamları belki 100 kez bir bahane icat ederek odalarından hangisine ışık yandığını görmek, böylece de senin varlığını, o görünmeyen varlığını daha bir bilerek hissetmek için aşağıya, sokağa koşardım. Ve senin yolculukta olduğun haftalarda sevimli Johan'ın yolculuklarında kullandığın sarı bavulu aşağıya taşıdığını ne zaman görsem kalbim korkudan duracak gibi olurdu. Evet, o haftalarda hayatım sanki söner ve anlamsızlaşırdı. Asık suratla canım sıkkın ve etrafa kötü kötü bakarak dolanıp dururdum. Ve annem ağladığımı belli eden gözlerimden üzüntümü anlamasın diye sürekli dikkat etmek zorunda kalırdım. Böylesine büyük bir aşk. Görüyor musunuz değerli izleyici dostlarım? Stephen Zweig en ufak bir benzetmeyi bile ne kadar ustalıkla dile getirmiş. Kitabı okurken yazarın psikoloji bilimini resmen edebiyata monte ettiğini görürüz. Bu kadar ustaca, bu kadar profesyonelce insan psikolojisi işlenmez. Hayır, psikolojiyi derinden işlediği yetmiyormuş gibi bir de bunu kadın psikolojisine bürünerek bizlere sunması gerçekten olağanüstü. Hayranlık uyandırıcı, hayranlık verici. Bu anlamda da yazarı kutlamak lazım. Böylesine güçlü bir kalem. Eserde aslında işlenen aşk bir yerde normal bir aşk olmanın çok ötesinde aşırılıkla ve takıntılı bir hal seviyesine ulaşıyor. Yahu seviyorsanız gidin konuşun be kardeşim. Bu kadar abartmaya, bu kadar aşırılığa ne gerek var? O yüzden hayatta her şeyi ölçülü olarak yaşamak lazım. Abartılar ve aşırılıklar her zaman sıkıntılı. Dozaj çok önemli değerli kitapsever dostlarım. Kitaptaki kadın da tamamen hastalık düzeyinde bir aşk yaşıyor. Ve de yazarın bundan kesinlikle haberi yok. Her şeyi kafasında kuruyor ve hayatındaki o platonik aşk üzerine hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Peki bu kadar yoğun psikolojik tahliller ve de iç monologlar nereden geliyor dersiniz? Tabii ki bunun tek bir sebebi olabilir. O da Stefan Zweig ile Sigmund Freud arasındaki ilişkidir. Bu ilişki aynı zamanda derin bir entelektüel hayranlık, sıkı bir dostluk ve psikanaliz edebiyat etkileşimi üzerine kuruludur. Stefan Zweig psikanalizi sadece bir tedavi yöntemi olarak değil, insan ruhunu anlamanın bir kapısı, bir anahtar olarak görmüştür. Aynı zamanda da Freud'u 20. yüzyılın en büyük düşünürlerinden birisi olarak kabul etmiştir. Stefan Zweig, hümanist dünya görüşü ve psikanaliz tahlilleriyle tanınan bir Avusturyalı yazardır. Yıkılan bir Avrupa'nın acısını derinden yaşayan, eserleri trajik ve sarsıcı yaşam öyküleriyle de edebiyat tarihine iz bırakan bir isim olmuştur. 1933 yılında Nazilerin Yahudi yazarların kitaplarını yakmasıyla Stefan Zweig'in eserleri de hedef alınmıştır. Takvimler 1934 yılını gösterdiğinde de yine aradığı huzuru bulamayan yazarın bu sefer de silah alama bahanesiyle evine baskın gerçekleştirilmiş ve bu da yazarın psikolojisini iyice alt üst etmiştir. Bunun akabinde ise önce
ülkesini terk edip önce Londra'ya daha sonra ise Amerika kıtasına sürgüne gitmesine sebep olmuştur. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ise tüm dünyanın kendi değerlerinden uzaklaştığını düşünen ve 60 yaşından sonra hayata yeniden başlayacak gücü bulamayan Zweig, 22 Şubat 1942'de eşi Lotte ile birlikte Brezilya'nın Petropolis kentinde aşırı dozda uyku hapı alarak ne yazık ki hayatına son vermiştir. Bırakmış olduğu etkileyici intihar mektubunda ancak 60 yaşında yeniden başlamaya yetecek kadar güç ve sabır kalmadığını hissediyorum. Dünya benim için bir daha tanıyamayacağım kadar yıkılmış ifadesini kullanmıştır. Mektubunda en bilinen cümlelerinden birisiyle videoma son vermek istiyorum. Artık güneşin doğmasını bekleyecek gücüm kalmadı ama siz yeni doğacak güneşi mutlaka bekleyiniz. Ve şimdi size videonun başında söz verdiğim soruyu soruyorum. Bir insanın başına gelebilecek en acı şey sevdiği kişiyi kaybetmek mi yoksa onun tarafından fark edilmemek mi? Bazen bir hikaye biter ama en çok etkisi hikaye bittikten sonra başlar. Eğer bu hikayede sizde bir iz bıraktıysa yorumlarda düşüncenizi mutlaka belirtin. Bu tarz hikayeler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, kitapla kalın.